Bazen öyle olur ki bir şey duyarsın, gülersin. Sonra gece yatakta oturursun. Çünkü o şeyin aslında ne hakkında olduğunu anlamaya başlarsın. Ve o zaman artık gülmüyorsun. Çünkü anlıyorsun. Dur, bu aslında benim hakkımda. Bugün sizlere yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bir keresinde Moskova'daki Unilever ofisindeki Türk meslektaşımın beni nasıl etkilediğini ve ekiplerimi nasıl yönettiğimi değiştirdiğini anlatmıştım. Bu serinin ikinci hikayesi. İlkini buradan izleyebilirsiniz. Linkte. O hikayede Türk yöneticimin kısa bir sohbetiyle insanlarla ilişkilerimi nasıl kurduğumu, nasıl etkilediğini anlatmıştım. Bugünkü hikaye Özgür hakkında ve Türk ile Rus kültürlerinde güven üzerine. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Çok yıllar önce Moskova'daki Unilever ofisinde çalışıyordum ve orada liderinin eğitimi ve gelişimden sorumluydum. Gelişim programları oluşturuyordum. Onların yapılmasını koordine ediyordum. Sonuçları değerlendiriyordum. Ama en önemlisi şuydu. Şirketin anahtar çalışanlarıyla yöneticileri çok yakın çalışıyordum. Özgür şirketin başkan yardımcısıydı. Ben ise yöneticileri bir araya getirmekle görevliydim. Özgür orada kendi yönetim deneyimlerini paylaşacaktı. Bu oturumlar benim organize ettiğim değişim programdan önce yapılıyordu. Eğer bir şey ters giderse her şeyden ben sorumluydum. Her seferinde çok heyecanlıyordum. İç sesim bana her zaman şunu söylüyordu. Ya tutmazsa? Bu sadece bir endişe değildi. Ya sıkıcı olursa, ya herkes telefonuna gömülürse, ya kurumsal yönetmenlikten bile daha sıkıcı olursa. Neyse, sabah herkes elinde kahveyle toplantı salonuna girdi. Yüzlerinde bu kadar erken ne iş var yazıyordu. Yarısı hala uyanmamıştı. Özgür zaten salondaydı. Herkesten önce gelmişti. Oturumu oldukça sakin başlattı. Basitçe slaytsız telefonu ekranı aşağı bakacak şekilde masaya koydu. Ve insanlar tek tek telefonlarını bırakmaya başladılar. Kendi yönetim deneyimden birkaç hikaye anlattı. Grup iyi tepki verdi. Ben duvarda yaslanmış duyuyordum. Her şeyi kontrolümdeymiş gibi yapıyordum. Soru zamanı geldi. Salonda bir elini kaldırdı. Soru. Özgür, Rusya'da çalışmanın sizin için en zor yanı nedir? Özgür hemen cevap vermedi. Önce ona baktı. Sonra yavaşça bütün salona ben burada 5 yıldır yaşıyorum diye başladı. İlk 2-3 yıl kendimi yabancı bir mahallede kaybolmuş turist gibi hissediyordum. Gece haritasız, telefonsuz devam etti. En zor yani herhalde insanlar. Benim kültürümde, Türkiye'de doğal olan şey şu. Tanımadığın birine %100 güvenmektir. Çünkü o kişinin bana manevi hiçbir zararı olmadı. O yüzden ona tamamen güvenirsin. Belki tabii ki bu güven zamanla olumlu ya da olumsuz yönde değişebilir. Özgür bir ara verdi. Rusya'da ise sustu ve salona baktı. Salonda kıkırdamalar başladı. Sonra yavaş yavaş yayıldı. Birden herkes kahkahayla güldü.
Çünkü toplantıdaki Ruslar biliyor ki tanımadığın hiç kimseye güvenmezsin. Bunu gülerek, hatta kahkaha atarak Özgür'e anlatmış oldular. Doğru, dedi Özgür. Sizin tanımadığınız birine güvenseveniz yaklaşık eski 5. katta. Sonra onu hak etmesi gerektir. Aylar, hatta bazen yıllar içinde. Sonra gülümsedi. Ben de kazandım. 2-3 yılda. Sizin o eski 5. kattan çıkmak en zoruydu. Salon yine kahkahaya boğuldu. Çünkü Rusya'da yabancılara güvenmemek sadece normal değil. Aynı zamanda garip bir gurur kaynağı. Birçok insan bunu mantıklı olmanın ve zekanın işareti sayıyor. Bak, ben güvenmiyorum. En doğrusunu yapıyorum demek gibi. Ben duvara yaslanmış duruyordum. Ve içimde çok zayıf bir ses. Dur, bu aslında benim hakkımda. Tanımadığım insanlara güvenmemek neredeyse benim işim. Özgür anlattıkça kendimi anlattığı konunun içinde gördüm. Evet, tam olarak böyle. Ben öyle bir kültürde büyüdüm ki güvensizlik bir korumaydı. Ben saf değilim, ben realistim denir. Ve çoğu zaman pozitif olan insanlar benim toplumumda saf sayılır. Adil olmak için şunu da söyleyeyim. Ben kendimi bildim, bileli böyledi. Ama yeni nesiller için geçerli değil. Onlar tamamen farklı ve ben onları bu yüzden çok seviyorum. Yeni bir ortaya çıktığında beynin ilk tepkisi şöyle. Ziyaret amacı, kim kefil oldu, neden gözlerin kaçıyor? Bu benim kafam. Her yeni insanla. Türk diyor ki güvenirim. Tersini kanıtlayana kadar. Türklerin bu davranışı Rusya'da şöyle anlaşılır. Banka kartımın şifrelerini herkese veriyorum. Belki birine lazım olur. O duvara yaslanmış dururken ilk defa şunu düşündüm. Ya bu saflık değilse ya bu seçimse ve bu zayıflık anlamına gelmiyorsa denemeye karar verdim. Ama istisnalarla birinin bir şeyi yapabileceğinden şüphe ettiğim anda sadece şunu söylüyorum. Bakalım nasıl gidecek? Orada karar veririz. Bir süre sonra şunu anladım. Eğer önce güvenilir olduğunu kanıtla diye hissettirirsen insan kapanır. Bu hem onun imkanlarını sınırlar hem de beni yetişkin ve bağımsız bir insanın yanında kontrolcü yapar. Ama bunu kesinlikle istemiyorum. Eğer sana güveniyorum, hisseyle yaklaşırsam, insan bunu hisseder ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ancak böyle potansiyel ortaya çıkar. Özgür sadece güveniyor ve insanın ne kadar kapasitesi olduğunu izliyordu. Ve karşılığında sadece güven almıyordu. Ekibinden sadakat alıyordu. Bunlar farklı şeyler. O salı gününde o Berhat kahveli toplantı odasından çıkardığım şey işte bu. Ve evet, onun cevabı üzerine birkaç gün daha düşündüm. Sizi yani Türkleri tanımak isteyen biri olarak soruyorum. Güven bir güç mü yoksa saflık mı? En yakınlarınıza güvenebilir misiniz? Arkadaşlarınıza bu dengeyi nasıl buluyorsunuz? Sonuçta herkese güvenmezsin. Bu sizin ve yakınlarınız için kötü bitebilir. Ben şahsen çok uzun zamandır insanlara güvenle yaklaşmayı öğrendiğimi düşünüyordum. Ama kocam hala insanları uzun süre yanıma yaklaştırmadığımı söylüyor. Demek ki hala
çalışmam gereken yerler var. Soru şu. Tam güvene geçmeye değer mi? Yorumlara fikirlerinizi yazın lütfen. Hayatınızdan hikayeleriniz okumayı çok seviyorum. Hepsi çok farklı. Hepsini okuyorum. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.